İslam ekonomisi, İslami finans kavram ve ilkeleri. Merhaba arkadaşlar. Bazılarımız popüler videoların YouTube'da yayınlanması gerektiğini düşünebiliriz. Şimdi ele alacağımız konu henüz çok popüler değil. Konumuz İslam ekonomisi ve finansı. Ekonomi, zenginlik, yoksulluk, tüketim ve paylaşım üzerine farklı bir bakış açısına sahip. İslam ekonomisini tanımlamak için bazı ön bilgiler vermek gerekebilir. İslam bir yaşam biçimidir. Öncelikle teşekkür ederiz arkadaşlar. Son zamanlarda kanalımıza abone oldunuz. Kanalımızı yeni keşfetmiş arkadaşlarımız, sizlerin de kanalımıza abone olmanızdan memnuniyet duyarız. Abone olun ve yorum ekleyin, sizlerden haber almak için bekliyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi başlayalım. Yukarıda bahsettiğim ön koşullardan ilki şudur. İslam'a göre ekonomik faaliyet, yalnızca insanın arzusu ve tecrübesi ile yönetilmemelidir. Şeriatın temel kararları tarafından yönetilmelidir. Şeriat İslam hukuku demektir. İslami finans, İslam hukukuna göre çalışan ve bu nedenle şeriat uyumlu bir finansal sistemdir. Geleneksel finansal sistemlerde olduğu gibi, İslami finans, bankaları, sermaye piyasalarını, fon yöneticilerini, yatırım şirketlerini ve sigorta şirketleri gibi kurumları barındırır. Bu kurumlar hem İslami hukuk hem de geleneksel meslektaşları için geçerli olan finans endüstrisi kural ve düzenlemelerine tabidir. İslam bir dinden daha fazlasıdır, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve politik meselelerle ilgilenen bir yaşam kodudur. Gerçekten İslam modern dinlerden daha fazlasıdır. İslam bir caminin kapısında başlayan ve biten bir din değildir. Tüm hayatı kapsar. Tarihsel olarak, tüm ilahi dinler aynı kapsayıcı karaktere sahipti. Zamanla bu özelliklerini kaybettiler. İslam tüm hayatı yönetme iddiasını sürdürüyor. İslam'ı takip eden bir kişi bir Müslümandır ve her Müslümanın şeriat olan İslami kanunlara, İslam hukukuna göre yaşaması beklenir. Şeriat hayatın her alanındaki sorunlara cevaplar verir. Bu nedenle ekonomik konular, din, kültür, etik politika ve benzeri ile ilgilidir. Gelin, İslami finans ilkelerine bakalım. 1. İslami finansta denge arayışı. İslam ekonomisi, İslami finans endüstrisini yönlendiren amaç ve hedeflerin topluma faydalı olmasını sağlayan temel denge kavramına dayanmaktadır. Maddiyat peşinde koşma ve manevi ihtiyaçlar. İslamiyet'te şeriat uyarınca yürütülen ekonomik faaliyet, bizzat ibadet eylemidir. Müslümanlar, tıpkı Allah'a ibadet ettikleri için ödüllendirildikleri gibi şeriat uyumlu ekonomik faaliyetler için ödül veya değer kazanacaklarına inanırlar. Bu tür ödüller kazanmanın anahtarı, ekonomik faaliyetler ile maneviyat arasında denge bulmaktır. Başka bir deyişle, inancın takipçisi iş başarısına o kadar fazla odaklanmamalıdır ki ibadet ihmal edilmesin. 2. Bireysel ve sosyal ihtiyaçları dengelemek. Bir Müslümanın Allah tarafından kendisine verilen nimetlerin tadını çıkarırken, içinde yaşadığı toplumu da gözetmesi ve koruması gerekir. Buna organik toplum görüşü denir. Bu düşünceler arasında, tüm ekonomik faaliyetlerde adaletin geliştirilmesi, tüm insanların diğer herkes için karşılıklı sorumluluğunun olduğunu hatırlamak ve yeryüzünün kaynaklarını akıllıca kullanmak yer alıyor. 3. İslam ılımlı tüketimi teşvik eder ve abartılı harcamaları yasaklar. Bu bağlamda hem kabul edilebilir ürün ve faaliyetlere çok fazla harcama yapmak, hem de zararlı ve haram olanlara para harcamak yasaklanmıştır. Bu noktada temel bir İslami ekonomik önermeyi söylemeliyiz. Bu dünyada kaynak tedariki sınırlı olmasına rağmen, Müslümanlar, Allah'ın insanların ihtiyaç duyduğu her şeyi ve uygun miktarda sağladığına inanmaktadır. İslam, ekonomik direktif aracılığıyla, tüketimde ılımlı olunması için talep üzerine sınırlar koyarak, insanların kaynakları akıllıca kullanmasını sağlar. 4. Servet adaleti teşvik edecek şekilde nasıl yönetilir? İslam'ın temel bir kavramı, dünyadaki tüm zenginliklerin sahibinin Allah olduğu ve insanların sadece mütevellileri olduklarıdır. Bu nedenle, insanlar serveti adaleti teşvik edecek ve belirli faaliyetleri yasaklayacak şekilde yönetmelidir. Aynı zamanda Müslümanlar, şeriat uyumlu yollarla edindikleri ve harcadıkları servetten yararlanma hakkına sahiptirler, davranışları İslam'la uyumlu olduğu sürece varlıklı olma konusunda utanç duymaya ihtiyaç duymazlar. İslam, piyasada arz ve talebin karşılaştığı bir serbest piyasa ekonomisine izin verir, ancak aynı zamanda İslam, sosyal adaleti teşvik eden özel yasalar ve etik kurallar uygulayarak piyasa mekanizmasının işlevini yönlendirir. Bu nedenle, sosyal adalet, İslami finans endüstrisinin anahtar kavramlarından biridir. İslam az sayıda insanın servetin çoğundan zevk aldığı bir topluma izin vermezken, sosyal hayat içinde birçok insanın çok az varlığı vardır. Ekonomik anlamda sosyal adalet, servetin böyle bir dengesizliği düzeltmeye yardımcı olacak şekilde dağıtılmasıdır. İslam insanlar arasında ekonomide sosyal adalet sağlamaya çalışıyor. 5. Zekat gereklidir. Servetin dağıtılmasıyla ilgili adaleti desteklemek için İslam, zekat adı verilen bir servet vergisi alır. Servet birikimi ile ilgili belirli kriterleri karşılayan her Müslüman, muhtaç insanlara dağıtılan zekat ödemek zorundadır. Servet kazanan insanların mülkünü vergilendirerek ve bu vergiyi muhtaç insanlara dağıtarak, İslam servetin sosyal olarak sorumlu dağıtımını teşvik eder. 5. Raybayı yasaklamak. Faiz yasağı. İslam faiz temelli işlemleri yasaklamaktadır.
Hiçbir birey veya ticari kuruluş faiz kazanmak için para biriktirmemelidir. Bunun yerine, insanlar ve işletmeler, yatırım, ticaret ve istihdam yaratan üretken ekonomik faaliyetleri desteklemek için parayı kullanmalıdır. Başarılı ekonomik faaliyetlerin getirileri daha sonra ilgili farklı taraflara dağıtılır, servet paylaşılır. 6. Paylaşılan riski teşvik etmek. İslami finans, ekonomik işlemlerde risk paylaşımını teşvik ediyor. Bir ekonomik faaliyette yer alan iki veya daha fazla taraf arasında bir risk paylaşıldığında, her bir tarafın karşılaştığı riskin yükü azalır. Gelin şimdi birlikte, İslami firmaların izlediği temel ilkelere bakalım. İslam ekonomisinin temel kavramlarına dayanarak, İslami finans kuruluşları kendilerini geleneksel finanstan ayıran belirli ilkelere bağlı kalırlar. Aşağıda, her İslami finans firmasının izlemesi gereken 4 ana ilke yer almaktadır. Not: bir şirket bu ilkelere uymazsa, kendisine İslami diyemez. 1. Faiz yasağı. Riba tabanlı bir işlemde, servetin sahibi hiçbir çaba sarf etmeden gelir elde eder ve hiçbir risk taşımaz. Öte yandan, krediyi alan kişi tüm riski üstlenir ve ekonomik faaliyetin sonucu ne olursa olsun hem sermayeye hem de yatırımcıya geri ödeme sorumluluğunu taşır. İslami bakış açısından, riba tabanlı bir işlemde borç veren, haksız bir kazanç elde etmek için borçlunun zor duruma düşmesini ve talihsizliğini kullanır. Riba tabanlı işlemlere yönelik yasak, Müslümanların geleneksel bankalardan kredi almaması, faiz temelli ürünlere, geleneksel mevduat sertifikalarına, tasarruf hesaplarına ve tahvillerine, yatırım yapmaması anlamına gelir. Bu yasak firmaların öz kaynaklarını satın alan fonlara yatırım yapmamayı da kapsar. 2. Belirsizliğe dayalı işlemlerden uzak durmak. Yarar. Bir iktisadi işlemde fiyatın, ürünün veya sözleşme maddelerinin belirsiz olmasıdır. İslam, Müslümanların belirsiz işlemlerden kaçınmasını gerektirir. Yarar, aşağıdaki durumlarda var olabilir. A. İki taraf bir sözleşmeye girdiğinde ve bir tarafın tam bilgi eksikliği olduğunda. Örneğin, bir taraf, işlem üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak için kasıtlı olarak bazı bilgileri saklar. B. Her iki tarafın da dayanak teşkil eden işlem üzerinde kontrolü olmadığında. Örneğin, iki taraf henüz yakalanmamış balık satışıyla ilgili bir sözleşme yapar. Dış kuvvetler, hava veya aşırı avlanma gibi, sözleşme başına beklenen tüm balıkların teslimini engelleyebileceğinden, her iki taraf da bu işlem üzerinde kontrol sahibi değildir. 3. Kumar yasağı. Kumar, hem serveti, çaba ile değil, şans eseri getirdiği için, hem de şans oyunları, belirsizliğe dayandığı için yasaktır. Kumar oynamayı içeren işlemlere karşı İslam yasağı, düşünülenden geniştir. Geleneksel sigorta bir kumar olduğu için, bu hal, Müslümanların geleneksel sigorta ürünleri satın almasını engelliyor, çünkü geleneksel sigorta ürünleri, belirsizliğe dayanır ve şansa dayalı sonuçlar üretir. Geleneksel bir sigorta poliçesi sahibi küçük ödemeler yapar ve bir talihsizlik meydana geldiği için büyük bir miktar alırsa, bu haksızlıktır. Küçük ödemeler yaparsa, ancak ödemeler karşılığında hiçbir şey almazsa, çünkü risk gerçekleşmez talihsizlik meydana gelmez, bu da haksızlıktır. Bunun yerine, tekaful denilen İslami sigorta, ortak risk ve karşılıklı sorumluluk içeren çok farklı bir risk yönetimi modeline dayanmaktadır. 4. Yasaklanmış endüstrilere yatırım yapmaktan kaçınmak. İslam, zararı bilinen, topluma zararlı ve sosyal yapıyı tehdit eden, bazı sektörlerin meşru kabul edilmelerini yasaklar. Bu endüstriler arasında alkol, fuhuş, pornografi, kitle imha silahları, domuz eti, tütün ve yasa dışı uyuşturucular bulunmaktadır. İslam, belirli endüstrileri yasaklayarak, bunlardan herhangi bir şekilde faydalanmayı da yasaklar. Bu nedenle, İslami bir finans kurumu yasaklanmış bir projeyi veya varlığı finanse edemez ve Müslüman bir yatırımcı, yasaklanmış bir sektöre katılan bir şirkete para akıtan yatırım fonuna veya başka bir öz kaynak ürününe para koyamaz. Arkadaşlar, teşekkür ederim.